Sevgili dostlarım, bu videoda A ile B arasında n adet rastgele sayı üreten bir MATLAB algoritması tasarlayacağız. A'nın B'den küçük olmasını varsayacağız arkadaşlar. Kullanıcıdan A, B değerlerini alacağız. Rastgele kaç eleman üretileceğini kullanıcıdan alacağız arkadaşlar. Ve while döngümüz vasıtasıyla bunları üreteceğiz sevgili arkadaşlar. Fazla zaman kaybetmeden algoritmamızı tasarlamaya başlayalım isterseniz. Şimdi öncelikle CLC ve clear all diyelim arkadaşlar. Şöyle ilk başta ekrana yazdıralım. Diyelim ki bir saniye. Disp lütfen A küçüktür B şeklinde sayılar giriniz diyelim. Tamam mı? Kullanıcımıza bunu yazdıralım. Daha sonrasında sevgili dostlar diyelim ki A eşittir. Kullanıcıdan alacağız bunu. Input. Lütfen A değerini giriniz diyelim. Ve kullanıcımızdan A değerini alalım. Ve B eşittir. Input. Lütfen B değerini giriniz diyelim. Ve kullanıcıdan da B değerini alalım sevgili dostlarım. Şöyle yapalım. Tamamdır. Şimdi kullanıcının A, B değerlerini aldık. Bir de en son N eşittir diyelim. Input A ile B arasında kaç adet sayı üretilmesini istiyorsunuz diyelim. Kullanıcıya soralım bunu. Kullanıcımız girsin. Daha sonrasında girmiş olduğu değeri de ben n sayısının içerisine atayım. İlk önce A ile B arasında n kadar rastgele sayı elde etmeyi yapalım arkadaşlar. E eşittir 1'den başlasın. While i şayet küçük eşittir n olduğu sürece arkadaşlar ne desin? Random değerler oluşturacağız. R'de i eşittir. Bir saniye. Eşittir arkadaşlar. A artı random yıldız B eksi A diyelim. Yani B eksi A değerinde bir random sayı oluşturacak arkadaşlar. Ve bunu da A'ya ekleyecek. Ve i eşittir i artı 1 dedim arkadaşlar. i'nin değerini her seferinde 1 artırsın dedim. And diyelim, bitirelim. Daha sonrasında printf şöylece %g elemanlı %g virgül %g aralığında rastgele sayılardan oluşan dizi aşağıdaki gibidir diyelim. Kullanıcımıza böyle bir yazı yazdıralım. Daha sonrasında tabii ki bunlara değer atacağız. Birincisine n, ikincisine a, üçüncüsünde b arkadaşlar. O %g'lerin. Devam ediyorum. Başka ne yapacağız? Bir de bu sayıları yazdıracağız arkadaşlar. Bir de j değişken oluşturayım. J eşittir 1 olsun. While burada da ekrana bastırma kısmını yapacağız arkadaşlar. Burada rastgele ürettik. Burada da ekrana bastıracağız. J şayet küçük eşittir n olduğu sürece ne yapsın? Fprintf %g random i'yi random j'yi bastırsın arkadaşlar. Fprintf %g r'de j yapalım sevgili dostlarım. Tamam mı? Tabii ki şuraya da bir tırnak atmamız lazım da. %g random j dedim. Ve j eşittir j artı 1 dedim. Her seferinde artsın dedim. End dedim. Ve bu her dönüşünde de arkadaşlar fprintf ile alt satıra geçelim.
ters çizgi n dedim. Şu şekilde de bitirdim arkadaşlar. Noktalı virgüle gerek yok. Çalıştıralım kodumuzu. Ne demiş? Bakalım line 7'de bir hatam var demiş. B eşittir input. Parantez koymayı unutmuşuz. Hemen koyalım. Tekrar çalıştıralım. Lütfen A değerini girin dedi. 10 dedim. Diğeri de 15 olsun. Kaç tane sayı üretilmesini istiyorum? 10 tane dedim. Arkadaşlar ne yaptı? F'in 2 tane neye yazmışız? Nerede? Burada. Hata yapmışız. Bir daha çalıştıralım. Hemen hızlıca. 10, 15, 10 dedim. F printf. Sayılar bunlar arkadaşlar. Da bunları alt satıra atmadı. Nerede hata yaptım ben? F printf yazmışım arkadaşlar. P'yi unutmuşum burada da. Pardon. Tekrar çalıştıralım. 10, 15 diyelim. 10 adet sayı üretsin dedim. Bakın ne yaptı sevgili arkadaşlar. Her ürettiğinde alt satıra geçti. Birincisi 13.2787'ymiş. Pardon. Diğeri 10 nokta küsuratlı. En sonunda da burada arkadaşlar 13, 10, 14 küsuratlarıyla beraber bu sayıları yaptırmış olduk arkadaşlar. Ekrana bastırmış olduk. Zaten RD Workspace'te RD değişkenine gelirseniz burada tek tek değerlerini de görebilirsiniz arkadaşlar. Evet, temel olarak algoritmamız bu şekilde. Değerleri kullanıcıdan alıyoruz. Alt sınır ve üst sınırı, kaç tane sayı üretmek istediğimizi de kullanıcıdan alıyoruz. İlk başta şu while döngüsüyle o rastgele sayıları üretiyoruz. Ve bunu RDI dizisinin içerisine topluyorum arkadaşlar. Burada da tek tek elemanları bastırıyorum. Temel olarak algoritma bu şekilde işliyor sevgili arkadaşlar. Neden ben bunu while döngüsüne ihtiyaç duydum? Çünkü birinci eleman, ikinci eleman, üçüncü eleman gibi elemanları tek tek arkadaşlar arka arkaya bastırmam gerekiyordu. Bundan kaynaklı ben bu şekilde düşündüm. Tabii ki şöyle bir durum yapabilirdiniz arkadaşlar. Bakın. Şunu alıyorum. Şunu mesela şuraya yapıştırsak nasıl olurdu? 10, 15, 10 diyelim. Daha güzel bir görünüş bizi karşıladı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şekildeki gibidir demiş. Bir bakayım. Bir de şurada gibidir. Ters çizgen diyelim. Tekrar çalıştırayım. Gördüğünüz gibi elemanları burada yazdı arkadaşlar. İlkinde 13 küsürlü bir şey çıkmıştı hatırlarsanız. Burada başka çıktı. 12.1937 mesela ilk elemanı. Bakalım tekrar oluşturunca aynısı mı olacak? Gördüğünüz gibi 11.3801 oldu burada da. Random olarak oluşturdu arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebilirim. Zaten bu random oluşturmasında rand ifadesi sağlıyor. Algoritma da temel olarak bu şekilde işliyor arkadaşlar. Sıkıldığınız, kafanızı karıştıran hocam bu neden böyle oldu dediğiniz bir yer olursa yazın arkadaşlar, yardımcı olmaya çalışayım. Bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgili dostlarım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.